Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok güzel geldim. Bakın böyle hiç zor olmayan ve çok farklı bir örnek yapılışıyla size bir bebek yeleği yaptım. İster kız bebeklerinize, isterseniz erkek bebeklerinize yaparak giydirebilirsiniz. Yumuşacık bir örgümüz oldu, çok şahane durdu. Bakın şöyle örneğimi göstereyim. Şişle örseniz bu kadar yumuşak ve güzel bir örgü olmazdı. Öyle söyleyeyim. Şöyle şimdi bunu alttan başlayacağız. Şu eteklerinden başlayacağız ve üste doğru ilerleyerek gideceğiz. En son bantları ve sonra da cepleri. Şu ceplerine böyle figürler de dikebilirsiniz, örerek yapabilirsiniz. Ben size temelini anlattım. Geri süslemesini siz yapın. 4 milimlik bir tığ kullandım. 2 tane ip kullandım. Şöyle ipim Nako Elite Baby. Bakın şu ip metresini de sorarsanız eğer 250 metre bir iple yaptım. 4 numara tığ, 2 tane de bu şekilde ipinizi alın. Hadi gelin birlikte örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, önce ipimizle tığımızı birleştirelim ve çok sıkı olmayan 112 tane zincir çekelim. Bakın böyle rahat, böyle esneyen bir zincir çekmemiz gerekiyor. Çok aşırı bol da çekmeyin, çok aşırı dar da çekmeyin. 112 tane zincir çekelim ve gelelim. 112 zincirimizi çektikten sonra tığımıza ipimizi alıp 1, 2, 3. zincire batarak bir trabzan yapacağım. Tekrar sıradaki zincirden tüm zincirimiz boyunca bir sıra trabzan yapacağız. Hepsine teker teker batarak bu sırayı trabzanlardan oluşturacağız. Birinci sıramızı bu şekilde trabzanlardan oluşturup 1, 2 zincir çekip örgümüzü çevirelim ve şimdi lastik örgümüzü yapalım. Bakın şimdi birinci trabzanımız bu. Zincir olan bu her zaman birinci trabzanımız. Şimdi ikinci trabzanın tepe noktasına değil, boşluğuna batarak aldım. Bakın iki trabzan arasından boşluğundan aldım ve buraya bir trabzan yaptım. Böyle. Sıradaki trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Tekrar ip aldım. Sıradaki trabzanı boşluğundan batarak aldım ve bir trabzan yaptım. Sıradaki trabzanın tepe noktasına bir sık iğne yaptım. Tekrar ipimi aldım. Bakın boşluğundan batarak bir trabzan yaptım. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane boşluğundan alarak trabzan yapıyoruz. Bu lastik bebek örgülerinde güzel oluyor. Hani arkadan almıyorum çünkü kaba duruyor. Kabarması güzel durmadı. Bu lastik bebek örgülerinde gayet güzel duruyor. Tüm sıra boyunca bu işlemi yaptım. Şimdi arka sırada nasıl yapılacak onu göstereceğim. Ben kısa bir parçada gösteriyorum çünkü gördüğünüz gibi büyük parçamı örüp hazırladım sizler için. Şimdi sıramı tamamladım. 1, 2 zincir çekip örgümü çevirdim. Bakın. Şimdi şu bizim zincirimiz, bakın. Tekrar ipimi aldım. Şimdi burada bakın boşluğundan alarak aldıklarımız arkada kaldı. Şöyle. Şimdi bunu arkadan trabzanı
boşluğundan takıp bakın böyle buraya bir trabzan yapalım. Sık iğne olanın üzerine sık iğne yapalım. Trabzan bakın arkadan boşluğundan takarak aldım ve bir trabzan yaptım. Sıradakini sık iğne, bakın sık iğnenin üzerine yine sık iğne yaptım. Boşluğundan arka taraftan trabzanı tığıma aldım. Ve buraya bir trabzan yaptım. Sık iğne olan yere bir sık iğne yaptım. Trabzanı arkadan boşluğundan aldım. Ve bu da arka taraftan örülüşü, bakın dümdüz duruyor burada arkada. Ve kaba bir görüntü oluşturmuyor. Hani kibar bir lastik oluyor. Sırayı böyle bu şekilde tamamlayacağım. Sıkmadan örüyorum. Taş gibi bir örgü yapmıyorum. Yumuşacık bir örgü düşmesini sağlıyorum. Zaten tığımızı da kalın tutmuştuk. Şöyle göstereyim. 4 numara bir tığ ile istesen de taş gibi öremezsin. Yine de örüyorsanız yine tığınızı kalınlaştırın. Sonuncuya zincirin içine batarak bir sık iğne yaptım. 1-2 zincir çekip çevirdim. Bakın şimdi yine önden aldıklarımız, bakın burada önden alacağız. Boşluğundan batırıp trabzanımızın şöyle bakın buraya bir trabzan yaptım. Sık iğne olanın üzerine sık iğne yaptım. Boşluktan aldım. Bir sık iğne yaptım. Boşluğundan aldım. Ve şöyle bakın çubuk çubuk örgümüz çıktı. O zaman sıramızı tamamlayacağız. Arka sırada aynı şekilde lastik boyunu ben 2 parmak yüksekliğine kadar yaptım. İstediğiniz yükseklikte bir lastik örgü yapabilirsiniz. Şöyle. Sıramı tamamladım. Yine 1-2 zincir çekip çevirdim. Arkadan önden boşluğundan trabzanı alacağız. Sık iğne olanın üzerine sık iğne yaparak devam edeceğiz. 1-2 zincir çekerek örgümüzü çevirdik ve şimdi örneğimizin kurulumuna geçeceğiz. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın örneklerimizi şu lastik yaptığımız trabzanların üzerine kuracağız. Şimdi bakın birinci çizginin üzerindeyim. Yani trabzan olan yerin üzerine tığıma ipimi aldım. Buraya batırdım ve ipimi çıkarttım. Hepsini birlikte çektim. Tekrar ipimi aldım. Aynı yere bir tane daha ipimi aldım. Şimdi bakın sıradaki trabzanın arada bir tane atlayacağız. İkinci trabzanımızın tepesi oluyor. Buraya bir, tekrar ipimi aldım. 2 tane çakma sık iğne yaptım. Şöyle. Bir atladım ikinciye. İkinci trabzanın üzerine denk geliyor. Buraya bir çakma sık iğne yaptım. Bu da ikincisi. Ama böyle rahat ve yumuşak bir şekilde çekerek. Bir tane atladım ikinciye. Tekrar aynı yere bir tane daha, bakın 2 tane yaptım. Bir atlayıp ikinciye batırdım. 2 tane çakma sık iğneyi aynı yere yaptım. Örneğimiz birinci sırası bu şekilde oluşuyor. Hiç sıkmayın. Ve sonuncuyu yaptım. Bakın sonuncuyu yaptıktan sonra burada zincir boşluğunun içine de bir tane daha yaptım. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi bu birinciye batmayacağız. İkinciden devam edeceğiz. Bakın. Şimdi şu iç taraftaki tek tellerinden sık iğneler yapacağız.
Bakın bunu bıraktım. İç taraftan aldım ve buraya bir sık iğne yaptım. Bakın iç taraftan aldım. Bir sık iğne yaptım. İç tarafından aldım. Bir sık iğne yaptım. İçteki tek telinden alarak bakın arkada böyle tek telinden aldım. Şunlar bakın şöyle şunlar. Böyle teker teker hepsinden sık iğne çıkarttım. Bakın. Burayı da sık örmeyeceğiz. Normal rahat bir iş yapacağız burada da. Ve böyle ve sonuncuya da bakın batırdım ve buraya da bir tane yaptım. Bu bizim zincirimizin üstü. Bir, iki zincir çekerek çevirdim. Şöyle göstereyim bakın. Bu sıramız bu şekilde inci gibi çıktı. Tığıma ipimi aldım. Bu birinci bizim zincirimizde. İkinciden tekrar başladım. Bir, aynı yere bir tane daha iki. Bir atladım. İkinciye geldim. Bir, iki. Bakın. Bir atladım ikinciye. Aynı yerden iki tane. Bir atladım ikinciye. Aynı yerden iki tane. Bir atladım ikinciye iki tane. Ve bakın bu görüntü çıktı. İpimin renginden dolayı belki örneğim tam gözükmüyordur ama gayet güzel bir yumuşaklıkta ve güzellikte çıkıyor. Minik minik desenlerimiz oluyor. Böyle. Bak sonuncuyu da yaptım. Ve zincirin içine de bir tane yine çakma sık iğne yaptım. Bir zincir çekerek çevirdim. Ve şimdi bakın arkadaki tek telleri birinciyi yapmayacağız. Bu zincirimiz ikinciden yine teker teker alarak tamamlayacağız. Ve örneğimiz bu güzelliklerim. Çok pratik bir örnek oldu. Böyle öreceğiz bunu şimdi. Gördünüz mü? Böyle bunu tamamlayalım. Ve tekrar öbür sıramıza başlayalım. Bir karış yüksekliğine gelerek etek boyunu tamamlamış olacağız. İstediğiniz uzunluğa da getirebilirsiniz. İlla bir karış olacak diye bir şey yok. Siz hani daha uzun yaparsanız daha da uzun olur. Şöyle göstereyim. Bakın burası ön yüzü ve yumuşacık bir örgümüz oldu. Bakın lastiğimizle örgümüz birleşince şu şekilde oldu. Hatta bir tane de mavi renkle örüyorum. Bunu da göstereceğim size. Bakın bu da mavi renkte görünüşü. Çok güzel duruyor ve yumuşacık düşüyor. Bu Nako'nun bir ipi. İhraç fazlası iplerden. Bu da Nako Elite Baby'nin ipi. Ve ikisi de güzel oldu. Şöyle göstereyim. Bakın bunun lastiği de bu. Yani içiniz sine sine bir bebek yeleği hırkası yapabileceğiniz bir model. Şimdi bir karış boyuna geldiğimizde örgümüzü şöyle katlayalım güzelliklerim. Bak şöyle katlayalım. Ortalama aralığı bulacağız. Şimdi şuradan arka ortaya bulduğumuz arka ortaya bir işaret atalım şöyle. Ve yeleğimin bakın şu kanadını bu arka örgüye doğru katladım. Şöyle. Şuradan yarısından bunu da tuttum. Ve şuraya iğneledim. Şimdi bu tarafta kaç örneğiniz kaldıysa bakın örnekleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane örneğimiz olmuş. Hemen bu taraftan da 12 tane örneğimizi sayıp işaretimizi atacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın ikisinin arasına hemen bir işaret attım. Şunu artık çıkartalım. Kafamız karışmasın. Evet.
Şöyle bakın, burası arka boşluk kaldı. Bunlar ön olarak ayarlandı. Ne yapacağız? Yine örmeye devam edeceğiz. Hemen ipimizi alalım. Şimdi işaret attığım yere kadar örgümü öreceğim. Örnekli yerinden ayarladım ve sık iğne sırama geçtim. Şimdi ilk işaretime kadar aynı şekilde örgümü öreceğim. İşaretimin olduğu yere kadar ördüm. Bir iki zincirimi çektim. Birinciyi bıraktım. İkinciden örneğimle devam ediyorum. Kolda hiç kesme yapmayacağım. Tamamen düşük kol bir örgü olacak. Tam düşük kolda devam edeceğiz. Ve böyle evet. Evet, bakın şöyle ayırdıktan sonra 1 2 3 örneğimi yaptım. Sık iğne sırasını da tamamladım. Burada ön parçayı bırakıp, yani yaka oyuntusunu bırakıp omuzla devam edeceğiz. 6 tane örnek yapacağım. 6'sını bırakacağım örneğimin. Şu 1, şu 2, bu 3, bu 4, bu 5 ve bu da 6. örneğim. 6 tane örneği bırakacağız. Şimdi şurada bir tane de tek yapalım. Bak, şöyle çıkış için tek yapalım. Bir zincirimizi çekip geriye dönelim. Ve 3 örnek olana kadar da omzu öreceğim ve sonrasında bakalım. Evet güzelliklerim, 3 sıra değil de 4 sıra örnek sırası yaptım. Bakın 1 2 3 4. Şöyle biraz kısa gibi geldi gözüme. 4 sıra yaptım. Bakın görüntüsü de bu şekilde gözüküyor. Şimdi öteki önü de aynı şekilde yapacağız. Yalnız bunu iç taraftan ipimizi alacağız. Çünkü örnek sıramızı yaparak geldik. Şimdi buradan yaptığımızda olmayacak. Şimdi iç taraftan işaretimizi attığımız yerden bu tarafa doğru ipimizi bağlayarak öreceğiz. Bunlar da hiç iyi değillermiş. Elime attığım kırılıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın. Şuradan hemen bir önünden ipimi aldım. Önce bir tane bağladım ve buraya bir zincir atarak şimdi iç kısımlarından alıp aynı işlemimizi yapacağız. 3 sıra ördükten sonra yakasını da ayıracağız. Şöyle. Yani bunun aynısını buraya da uygulayacağız. Şimdi 3 sıra örnek sırası yine örelim. Evet arkadaşlar, 3 sıra yine örneğimi yaptım. Bakın şurada ipimi koparttım. Bir ip buraya kadar ördü. Yani burayı ördü. Bir ipimle buraya kadar gelebildim. Şimdi bakın sık iğne sırasını yaptığımda burada başta kaldım. Buradan 6 örnek içeriye sayıp omuzu yapacağız. 1 2 3 4 5 6. 6. örnek için bakın şuraya ipimi taktım. Şöyle biraz da uzun bıraktım ve buraya bir zincir attım. Tekrar bir zincir daha attım ve şimdi buraya 6 örnek daha yapacağım. Bu tarafta 6 tane örnek bırakmış olduk. 1 2 3 4 5 6 tane örneğimi bıraktım. 6 örnek üzerinden şimdi yine 4 sıra omuzu örüp bitireceğim. Şöyle gelelim buraya kadar. Bakın.
Ve buradan devam edeceğiz. Bakın alt örneğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 sıra örnek sırası yapalım ve omuzu tamamlayalım. Evet güzelliklerim, 2 ön parçamızı da bitirdik. Bakın böyle. Şöyle şu şekilde oldu. Şimdi arka parçamızı öreceğiz. Arka parçamızı başlamak için hemen bakın arka yüzdeyim. Çünkü örneklerimi kurarak geldiğimiz sıramızda burası. Burada şunu da alalım. Bir örnek bırakacağız. Bakın burada bir örnek bırakıp ikinciye şu araya ipimi bağlayacağım. Öbür uçta da bir örnek bırakıp dümdüz öreceğim. Yani nasıl diyeyim, hiçbir şey yapmayacağız. Artırmamız, eksiltmemiz yok. Şöyle şimdi sık iğne sırasındayım. İç tellerinden alarak öbür tarafa gideceğim ve orada da 2 tane, sadece bakın 1-2 tane örnek arası bıraktık. 2 trabzan bırakacağız. Şimdi sona kadar böyle örelim ve devam edelim. Şu şekilde. Şimdi oraya kadar gideceğim. Evet, buraya geldiğimde bakın bir örnekte burada bıraktım. 1-2 zincir çekerek çevirdim. Şimdi burada yaptığımız gibi 7 örnek sırası olana kadar burayı da buraya kadar getireceğiz ve sonra birleştirmemizi yapalım. Evet güzelliklerim, bunu da ördüm. Bakın arka parçamda tamam. Şimdi geçtik birleştirmeye. Örgümüzün düz yüzü bize bakacak şekilde yatıralım ve bakın katladım. Burayı da katladık. Ters yüzü üste geldi. Burada omuzlarımızı birleştireceğiz ve devam edeceğiz. Bakın şöyle şu şekilde bakın. İpimi arkayı tığlarken kopartmadım. Bitirdim ve buradan şimdi ipimi alıp birebir batarak tığlayacağız. Birinciye batırdım. Ötekinin de karşı tarafa geçirip ipimi aldım. Ve içinden geçirdim. Bakın. Şöyle içeriden aldım. Çok sıkmayın. Burası böyle büzük bir şekilde olmasın. Aynı şekilde rahat örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Şu ipler kenar tığlamaları yaparken tamamen yok edeceğimiz iplerimiz. Buradan da sonuncu ilmeğe aldım. 1-2 zincir çekerek bu ipimi kestim. Bakın şöyle bir tığlama oluyor. Ve buradan şimdi ötekini alacağım. Yine buradan bağlayacağım ipimi. Önce tığımı takacağım. Bakın. Şöyle tığımı taktım. İpimi aldım. Bir kere bağladım. Ve yeniden aynı yerden tığımı takıp ilmek çıkarttım. Ve başlayacağım birleştirmeye yine. Şunu alayım. Birebir karşılıklı alacağız ilmeklerimizi. Aynı hizadan böyle. Ve bu. Omuzun bütün ilmeklerini teker teker aldım. Ve bu da sonuncu. Yine 1-2 zincir çekerek ipimi biraz uzun kestim. Saklayacak boyutta. Ve şöyle açalım şimdi. Evet güzelliklerim bakın. Gayet güzel bir boya erişti.
Gayet şık ve güzel oldu. Aynı ölçülerde yaptığınızda biraz daha sıkı örüyorsanız birer sıra daha eklemeyi tercih edebilirsiniz. Bakın, kol yeri genişliği çok güzel. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Burada önce yakayla başlayacağım. Yakayı tığlayacağım. Çok basit bir yaka tığlaması yapacağız ama çok güzel de durduracağız. Hemen şuraya bakın, yakanın ucundan aldım. Tığınızı değiştirmeyin. Çünkü gidişatı bozulmasın. İnce bir tığla tığlarsanız büzer. O da güzel bir görüntü oluşturmaz. Şimdi buradan ipimi aldım. 1-2 zincir çekerek hemen dibine bir tane trabzan yaptım. Sıradakine trabzan. Bu sıramı trabzanlardan oluşturacağım. Bakın, fazlalık ipimden de içeriye aldım ve örerek onları da burada saklıyorum. Dönüşte işlemimiz var. Bakın, burayı öreceğiz şimdi. Omzun yukarıya çıkarttığımız yerde şöyle, bakın, şunları bir kere daha saklarsam yeterli. Şura var ya, bakın, yukarıya çıkış noktası. Oraya kadar gelelim. Son bir tane kalıncaya kadar geldim. Bakın. Şurada bu batılmış ilmek, şu batılmamış ilmek. Buna batırdım. İkisini çektim, birini bıraktım. Şu batılmışa batırdım. İkisini çektim, birini bıraktım. Ve şu yukarıya çıkışta olan trabzana batırdım ve hepsini birlikte çektim. Bakın şöyle. Şimdi burada örnek sıramız vardı. Bakın şu şekilde. Bir de sık iğne sıramız vardı. Sık iğne sırasından bir trabzan, örnek sırasından bir trabzan, tekrar bir tane daha. 2-1 olarak devam edeceğiz burayı. Sık iğne sırasından bir, şimdi buraya bir tane. Çünkü buraya 2 tane yaptım. Sık iğne sırasına bir, şimdi 2 tane yapacağım. 1 ve 2. Bakın, burada sık iğne sıralarını birleştirdik ya. Şimdi bir sık iğne sırasından yarım aldım. İkinci sık iğne sırasından bir yarım daha aldım ve hepsini birlikte topladım. Burada da 2 tane yaptık. Arkada hiçbir şey yapmadan öbür tarafa kadar gideceğiz. Birebir trabzanları yaparak. Çok aşırı gevşek örmüyorum trabzanları, tığımın alışına göre. Şimdi buraya kadar yine aynı şekilde geleceğiz. Son ilmeklere kadar ördüm ve şimdi bakın, burada 2 tane sık iğne sırasını birleştirmiştik. Birinciye batırdım. Yarım aldım. İkinciye batırdım. Yarım aldım. Böyle. Şimdi trabzan, 2 tane trabzan. Bir sık iğne sırasından trabzan. Tekrar bir tek trabzan örnek olan yerden. Sık iğne sırasından bir. Şimdi 2 tane 2-1 olarak alıyoruz ilmeklerimizi. Sık iğne sırasından. Bakın, şimdi burada 3 taneyi yapacağız. Şimdi şu trabzan olan yere bir yarım. Birleştirme noktasına bir yarım. Sıradaki sık iğneden bir yarım aldım ve 3 tane. Bu yeterli. Şimdi uca kadar gideceğim. Böyle bakın, hepsini teker teker aldım. Şurada 2 tane daha var ve şu. Böyle. 1-2 zincir çektim ve lastik örgümüzü yapmaya başlayacağız. Lastik örgümüzü bir trabzana boşluğundan
Bir trabzanın tepesine sık iğne. Bir trabzanı boşluğundan bir tane tepesine sık iğne olarak yapmışız. Örgümüzün arka yüzündeyiz şu an. Bir sık iğne, bir trabzan boşluktan. Bir sık iğne, bir trabzan boşluktan. Bir sık iğne. Arka yüzdeyiz dedim ve yanlış yaptım. Bir saniye. Arka yüzden almamız gerekiyordu bunları. Ki ön yüze düz olarak düşürelim. Hemen hatamızı düzeltelim. Birinci zincirimiz arka taraftan alıp ön yüze düzgün düşürmemiz gerekiyordu. Şöyle. Bakın, arkadan alacağız. Kusura bakmayın. Bir an düzde olmadığımı unuttum. Şöyle. Bir sık iğne arkadan alarak kuracağız örneklerimizi. Bir sık iğne, bir tane arkadan alarak. Bir sık iğne, bir tane arkadan alarak. Bir sık iğne. Burada üçünü birden topladığımız var ya, en sondakine takıp aldım. Bir tane oradan yaptım. Ve bir sık iğne. Şöyle ön yüze düşüreceğiz. Sona geldiğimizde bir iki zincir çekip çevirip lastik örgümüzü devam ettirelim. Bu da son sırası. Bakın böyle. Çok kaba bir lastik olmayacak. Boyu güzel, ideal duruyor böyle. O yüzden uzatmayın siz de. Şu şekilde. Şimdi öbür uca kadar yine aynen ilerleyeceğim. Buraya kadar geldim. Şimdi burada ipimi kopartmadan ön patını da öreceğim. Aynı şekilde burayı da yapacağım. Bakın. Bir, iki zincir çekip çevirdim. Ve bakın buradan şöyle yine aynı şekilde ilmekler çıkartacağız. Şimdi bir tane sık iğne sırasından çıkartalım. 2 tane örnek olan yerden 1 2 bir tane sık iğne sırasından, şimdi örneklerimin olduğu yerden 2 bir tane sık iğne sırasından, ikişer tane trabzan örnek sırasından. Böyle bakın. Burada hep 2 2 çıkartalım. Tam dengeli gelecektir. Sık iğne sırasından 1, örneklerimizin olduğu yerden 2. Bakın. Baktınız büzüyor, sıkı çıkartıyorsunuz. O zaman araya bir tane daha ekleyebilirsiniz. Şöyle bakın. Bakın burasının şöyle düz durması lazım. Baktınız elinizden sıkı düştü, büzüyor, hemen birer tane daha ekleyebilirsiniz aralıklarından. Ve yine bu sırada trabzan sırası, 2 sırada lastik sırası örüp öbür pata geçeceğiz ve orada düğme deliklerini de size göstereceğim. Şimdi burayı tamamlayalım. Şuradan bir tane daha. Evet, hadi güzelliklerim, örelim. Öbür ön patıda başladım. Bakın buradan trabzanlarını yaparak üste kadar geldim. Düz yüzden yaptım bakın şöyle. Şimdi burada hem düğme deliklerini yapacağız hem de lastiğimizi yaparak ilerleyeceğiz. Bakın şimdi. Trabzanı boşluğundan aldım. Şöyle. Bir zincir çektim. Bu aradakini bıraktım. Tekrar trabzanı boşluğundan aldım. Arka taraftan. Şimdi 1 2 lastik örgümüzü kurarak ilerliyoruz. 3
4, 5, sık iğnemi yaptım. 6 ve bakın arada 7 tane yaptım. Sonuncu önden trabzan aldım. Bir zincir, bir atladım. İkinciye yine başladım bakın. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine bir zincir çektim. Bir atladım. İkinciyi yine arkadan aldım. Böyle aşağıya kadar istediğiniz kadar düğme deliği yapabilirsiniz. Ben bitişe kadar ineceğim böyle ayarlayarak. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir zincir, bir atladım. İkinciden devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. trabzan olarak aldım. Bir zincir, bir atladım ikinciden tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. En uca da koymak isterseniz oraya da koyabilirsiniz. Buradan saymayacağım. Şöyle tam lastiğin ucuna da bir tane düğme yapacağım. Hani dursun orada, iliklerseniz durur. Bakın şuraya hemen bir tane atladım. İkinciye geldim. Bir sık iğne yaptım. Bir trabzanı boşluğundan aldım ve sonuncuyu yine sık iğne olarak yaptım. Bu kadar. Şimdi bu sıramızı yukarıya kadar bir trabzan önden boşluğundan bir sık iğne, bir trabzan boşluğundan zincir içine sık iğne. Bakın. Trabzanı boşluğundan aldım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi zincire kadar öreceğim. Ne yaptık burada? Şurada pardon. Zincir boşluğunun içine bir sık iğne yapıyoruz. Burada yapmamış mıyım ben? Şöyle. Şurada. Şuradakini. Evet, şuradakini geçirmişim. Hemen orayı bir düzelteyim. Bir trabzan. Bir zincir boşluğunun içine sık iğne. Bir trabzan, bir sık iğne. Şöyle. Bakın zincir boşluğunun içine bir sık iğne. Ve sıramı böyle tamamlayacağım. Evet, yukarıya kadar ördüm. İpimi kestim. Bunu burada saklayacağım. Önler bitti. Kaldı kollarımız. Kollarda aynı mantıkta ilmek çıkartacağız. Tam ortadan o bıraktığımız ilmekten başlayacağım. Bakın. Şimdi ipimi buraya bağladım. Ve bir iki zincir çektim. Şurada bakın ek noktası var. Hemen önünde sık iğne var. Oradan başlayacağım ilmeklerimi çıkartmaya. Şöyle iki tane yaptım. Bir tane yaptım sık iğneye. Bir tane yaptım. Böyle atlayarak, ayarlayarak yine ilmeklerinizi çıkartın.
ne büzecek ne de bol gelecek. Yani düzgün bir şekilde olması gerekiyor. 2-1 mantığıyla da yapabilirsiniz el ayarınıza göre. Şöyle. Şuradan bir. Şöyle bakalım. Bakın ilmeklerimiz hiç büzmeyecek güzelliklerim. Ve buradan şimdi devam edeceğiz. Yine bir sıra trabzan, 2 sıra lastik örgü olarak yapacağız ama bunu hep ön yüzden yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi başladığım noktaya geleyim, orada göstereceğim yine. Başlangıca geldim ve burada ilk trabzanın üzerine birleştirdim. 1-2 zincir çektim ve bir trabzanı boşluğundan bir tanesini tepesine batarak sık iğne. Bir boşluğundan bir tepesine batarak sık iğne. Geleceğiz, birleştireceğiz ve tekrar yine aynen ön yüzden yaparak devam edeceğiz. Çevirmemize gerek yok. Evet, böyle. Bitişe geldim. Bakın yine bu ilk trabzanın tepesine bağladım. 1-2 zincir çektim. Ve yine bakın aynı şeyi yapacağız. Boşluktan alacağız. Bir sık iğne. Boşluktan alacağız. Bir sık iğne. Bu da son sıramız bizim. Yeterli bu da. Ama isteğe bağlı. Hani çoğaltmak isterseniz de çoğaltın. Hani bir iki sıra daha eklediğimde biraz kaba bir görüntü olacağını düşünüyorum. O yüzden bunlar kibar kibar oluyorlar. Bakın. Ve öbür kolumuzu da bu şekilde örüp örgümüzü tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Bakın şöyle şuraya minik bir cep yaptım. Şimdi bu cebi nasıl yaptığımı da size göstereyim. Şöyle, şimdi birinci örnek sırası, ikinci örnek sırası, bakın şu örneklerimin olduğu yer. Buradan 1, 2, üçüncü örneğin ucundan tığımı takacağım. Bakın şöyle ipimi aldım ve buraya bağladım. Bakın şöyle. Şuradan tuttum ve bakın aynı yere yeniden batırdım. Buraya bir zincir çektim. 2 zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi alıp buradan bir çakma sık iğne çıkarttım. Ve bakın bu tarafa geldim. İpimi aldım ve çıkarttım. Şöyle buradaki uç noktalarından ilmeklerimi aldım. Geldim. Bakın. Halen çıkartıyorum. Şöyle bakın kaç tane yapmak istediğinizde, hani büyük bir cep mi, küçük bir cep mi, ne yapmak isterseniz onu yapın. Böyle 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Şöyle hemen şuradan bakın sayacağım, sayımı unuttum çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 taneydi. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12 ve 13. 13 tane çıkarttım. Bir zincir çektim, çevirdim. Bu sırada hepsine sık iğne yaptım. Şöyle. Belirli bir yüksekliğe gelene kadar arka yüzden sık iğne, ön yüzden çakma sık iğne olarak yapın. Son bir iki sırasını da tamamen sık iğne yapınca
cep kendini topluyor. Şöyle bir zincir çektim, çevirdim ve yine bakın, çakma sık iğne. Şimdi bunu son 2-3 sırası kalana kadar böyle örün. Son sıraları da sık iğne yaparak toparlayın. İstediğiniz boyda örün. Bakın benimki 3 parmak 4 parmak boyunda. Şöyle göstereyim. 4 parmağımın boyunda yaptım. Ona göre yapabilirsiniz. Bitişte de kenar tığlamasını göstereceğim. Bakın şimdi sık iğneler yaparak ilerleyeceğim ve yükselteceğim. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şimdi bu boya gelene kadar ördüm. Şimdi burada en üst sırasını CC yaparak ilerleyeceğiz ve sonra birleştirmesini göstereceğim. Bakın tığıma ip almadan batırdım. İpimi içinden geçirdim. Tığıma ip almadan içinden geçirdim. Bakın. Cep kenarını böyle toplamış olacağız. Hepsinden bakın şöyle. Şimdi ipimizden şöyle uzunca bir pay alalım bu tarafa. Bakın şöyle. Şunu da aldım. Şu ilmeğimi bakın tuttum burada. Şöyle düzleyin burayı, ayarlayın. Bakın şimdi hizasını belirleyin. Şuraya bir tane iğne takalım. Şöyle şuradan sabitleyeceğim buraya. Şu şekilde. Şimdi bunu buraya sabitledim. Bak ısrarla oraya takılacağım diye uğraştı. Alalım şunu yeniden. Ve böyle tığımı bu hizadan alttan bakın taktım. Şu uzun aldığımız ipi aşağıya geçirdim. Tuttum elimle. Çekelim bu ipi. Böyle. Hemen ilmeğimizi elimize takalım. Düzelttim ve şurada bakın elim altta. Bu da burada olmak şartıyla şöyle batırdım. Hemen alttan bakın elinizle takip edeceksiniz bunu. İpi tığın üzerine aldım. Sıradan böyle aşağıya doğru inerek ipi alttan elinizle hissedin. Tığınıza takın. Ve bir hizadan böyle tutturarak aşağıya doğru inin. Bakın. Yine aynı şekilde kaydırmamızı yaptık. Böyle elimle hissederek ve bu. Şimdi şu ilk ilmekleri çıkarttığım yerden alttan alarak devam edeceğim. Bakın. Bir çerçeve oluşturdum burada. Ve böyle. Bakın. Aynı hizadan geldim. Şimdi buradan da yukarıya doğru çıkış yapacağım. Böyle döndürdüm. Bakın buradan şimdi yine ilmeklerin arasından alıp bu sefer de yukarıya doğru alarak ilerleyeceğim. Hepsini aldım. Ve gördüğünüz gibi sona geldiğimde ipimi aşağıya çekeceğim. Şuradayım. Ve sonuncuya da batırdım. İpimi çıkarttım. Bakın. Şöyle elimle aldım. Tığımı son yerden takacağım. Son battığım yerden bu ilmeği içeriye doğru aldım ve burada ipiyle buluşturdum. 1,
2 zincir çektim ve biraz uzun kestim. Saklayacağız. Ve burada ilmeğimizi saklayalım. Evet, bakın güzelliklerim, bu da böyle oldu. Ve minik bir cebimiz oldu. Kaldı düğme dikmemiz, artık onları da dikeriz ve çok güzel bir yeleğim oldu yine. Çok tatlı bir yeleğim oldu. Sabredip beni izlediyseniz teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olarak benimle birlikte örmeye, böyle keyifli örgüler örmeye devam edersiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.